Gelişmiş hücre biçimlendirmenin son bölümündeyiz. Şuradaki rakamları milyon cinsinden ya da K yazarak 1000 cinsinden nasıl gösterilir onu anlatmaya çalışacağım. Bunun formülünü anlatacağım. Öncesinde sabit formatı bir alalım. Bunu kopyalıyorum. Aşağıya gönderiyorum. Yine bu şekil üzerinden bina edeceğiz. Eksi olduğunda bu, artı olduğunda bu. Formülümüz zaten burada yazıyor. Hani buradan bakabilirsiniz ama mantığını biraz konuşmak istiyorum. Eğer 1 milyondan küçük olursa K olarak göster istiyorum. O zaman yani birden çıkartırsam şöyle 1 milyona küçük olacak ya, bu eksi bu dediğimde 999.999 rakamı geliyor. Bunu diyorum ki biraz önce renklerde yapmıştık ya, yüzden büyük diye. Aynısını artı olduğunda küçüktür. Şöyle 6 tane 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane 9 koydum. Sonra buraya K diye yazıyorum. Nokta işareti koymakla buradaki 1 milyondan küçük rakamları 1000'e bölecek arkadaşlar. Neyle yapıyor bunu? Buradaki nokta işaretiyle yapacak. Burası çok önemli. İşi çözen kısım bu. Hem K cinsine yazacağız hem de bölme işlemi yapıyoruz burada. Neyle? Nokta işaretiyle. Buraya özellikle vurgu yapmak istiyorum. İkinci noktam 1 milyardan küçük olursa yani milyon olacak artık. 1 milyardan bir düşüğü yani 1 çıkartırsam buraya bu eksi bu dersem şu rakam milyon değil mi? En fazla bu kadar rakam olursa zaten 1 milyondan aşağısını belirledim. Eğer noktasında bu rakamı K cinsinden böyle K cinsine yapacaktım. Bunu da milyar değil de milyon olarak M olarak göstereceğim. Büyük M gösteriliyordu sanırım. Öyle. Bunu da şurada belirliyorum. İkincisinde. Artık şu eksiği kaldıralım. Şuraya da bu sefer köşeli parantezle diyorum ki küçüktür gene bu sefer 1 milyardan küçük olan 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Yani 1 milyardan bir azını buraya yazıyorum. M'yi de yazalım tırnak içinde. Boşluk M yazacağım. Büyük M. Milyar olduğunu göstereceğim. Buraya da bölmede hesaplama işlemi yapmak için 6 tane sıfıra bölecek. 2 tane nokta koyuyorum. Bakın buradan sonra bir nokta koyarak bölü 1000 yapıyordum. Burada 2 tane koyarak ne yaptım? Milyona bölüyorum bu şekilde. Sonra bakın en sonunda 3 nokta koydum. Milyar yapacağım. En sonunda da artık bunun bir üstü de milyarın üstünde bir şey olursa buraya diyorum ki gene sıfırın önüne 2 nokta koymuştum. Bu sefer 3 nokta koyuyorum. Yani milyardan sonrasını artık ne kadar bölecekse bölecek. Tırnak içinde de milyar yazıyorum. Bunu da siz daha farklı gösterebilirsiniz. Yani ben anlaşılması için böyle yapıyorum. Farklı bir işaretle kullanabilirsiniz. Formülümüz bu arkadaşlar. Öyle. Buradaki marifet buradaki noktaları koymaydı. Aynı zamanda hesaplayabilmesini sağlıyor. Buraya geliyorum. Hücre biçimlendirmeden isteğe uyarlanmış diyorum ve yapıştırıyorum. Gördüğünüz gibi bakın 2000 işte rakamını 3M yaptı. Yani ne yaptı? Buradaki formülümüzden yola çıkarak yani şurası 6 karakter milyona giriyor. Milyon olarak yazıyor. Mesela 2K diyor. 1 milyon altında olanlara 2K yazdı. Üstünde olanlara şu milyara takıldı. Şu bölüme geldi. Buradaki 2 nokta hesabı yaparak 3 milyonu gösterdi. Bakın 3 milyon üzerine gelelim. Hem bunu görelim. Buradaki 2 nokta yaparak bunu yuvarladı ve 3M olarak gösterdi. Mesela 8 milyar. Burası çok bir rakam olması lazım. Evet. Bunu da artık milyardan da fazla olduğu için bu 3 nokta işlemini yaptı. Gene 8 yazdı ve çok rahat anlaşılabilir bir grafik işlemimiz oldu. Buna Alt F1 tuşuna basarak sadece şurayı da kısayalım mesela. Öyle. Tabii ki biraz tuhaf oldu. Şu milyar rakamı bizim skalamızı bozuyor. Böyle yaparsam ve buradan veri etiketini eklediğimde çok temiz bir görsel elde etmiş oluruz. Tabi burada yine boşluğu bir tık fazla yapmış olabilirim. Onu düzeltiriz. Önemli değil ama grafiklerimiz daha okunabilir olabiliyor. Gelişmiş hücre biçimlendirmenin de sonuna gelmiş arkadaşlar. Diğer derste görüşmek üzere.